Evet gençler geldik. Şimdi ESP8266 dedim bir anlatalım. Ne olmuş, ne bitmiş, nasıl kurulur, ne yapılır, sonra kullanışlı uygulamalar var mıdır bununla ilgili. Elinize geldiği zaman böyle bir strafor vardır. Bu straforu çıkarmayın. Bu elimde gördüğünüz ESP8266 Node MCU. Bunun arkasında bunu neden çıkarmayın? Bunun çünkü bu işleri bir yere temas etmesin, bu cihaz kısa devre yapmasın diye bu straforu takıyorlar. Bunun arkasında gördüğünüz gibi ürün numarası ıvırı zıvırı yazar. Driver problemi falan yaşarsanız bunu açın, zahmet edin. Şuna bir bakın. Şuna bir bakın. Ne oluyor ne bitiyor. Bu arada her şeyden önce söylenmesi gereken bir şey daha. Böyle kuvvetli bir kablo. Zaten şarj kablosu normal kullandığımız şarj kablolarından daha güçlü ve sağlam görünür. Bu data transferi için de uygun bir kablodur. Elinizden geldiği kadar bunu kullanırken orijinal kablolar kullanmaya özen gösterin. Çünkü vay efendim bilgisayarım ESP8266'yı görmüyor. Vay efendim ben bunu niye kullanamadım? İşte portumda mı hata var diye bakmadan önce kablonuza dönün. Kablonuza bakın gençler. Kablonuzda karşılaşacağınız herhangi bir kalite sıkıntısı doğrudan bu cihazı programlamanızı en başından engeller. Bu burada dursun. Geldik buraya. Arduino IDE'nin official sayfasına giriyorsunuz. Burada ne varsa yani sizin işinize yarayacak olan hepsi var. Burada bak Windows, macOS ve Linux için ayrı ayrı sürümler mevcut. Linux için ayrıca bir aksiyon yapabilirsiniz. Direkt o apt install Arduino deyip enter'a basarsanız doğrudan sisteminize Arduino'yu kurar. Yalnız bu gördüğünüz gibi 1.8.19 versiyonunu kuruyor ama siteden AppImage indirirseniz eğer buradaki linkten bu link size en son sürümünü AppImage olarak verecek. Başta Gmod etkilendirme yapıp sonra nokta slash işte AppImage'in çalıştırabilirsiniz. Sonrasında bir takım işlemler yapmanız lazım arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi şöyle gelelim direkt açalım. Aynen. Burada bunu açalım. Burada gördüğünüz gibi board'a tanımlı arkadaşlar. Buna bir adres tanımlıyorsunuz. Bu adres üzerinden bütün her şeyin şeyini yapıyor. Download'unu, ıvırını, zıvırını yapıyor. Buradan giriyorsun abi Preferences'a. Girdin mi Preferences'a? Şurada bak şöyle bir şey var. Buna tıklıyorsun. Buraya kullandığın bütün modüller için gerekli olan şeyleri ekleyebilirsin. Bunu mesela DigiSpark için eklemişim. Burada kullandığım saatler ve diğer ESP32 modül içeren cihazların programlamasında kullanacağım boardların falan şeyini almak için mevcut var. Burada ESP8266'yı ekliyorsun abi. Sonra burada OK diyorsun. Buna da OK diyorsun. Bu altta installation başlatıyor. Kuruyor da kuruyor, kuruyor da kuruyor, kuruyor da kuruyor. Hazır hale getirdiği zaman bak burada sol tarafta Board Manager var. Şimdi bu yeni sürümde seçim meçimi burada ne yapacaksınız? Direkt doğrudan kurulduktan sonra ESP8266 yazdığınız zaman çıkan boardları buraya ekleyeceksiniz. Bütün işlemleri bu biraz daha kolaylaştırmış. Diğer eskisinde kütüphaneyi ayrı seçiyordun da işte portu ayrı seçiyordun da zıvır zıvır. Sonra buradan giriyorsun bak buraya. Buradan böyle işaretliyorsun. Buraya şey takman lazım. Takman lazım. Bir saniye. ESP8266'mızı bilgisayara takıyoruz. Taktık mı abi? Bir kere bir ışık yandı söndü. Mutluyuz. Her şey çok güzel. Heh, şimdi buraya girdim. Bak burada bir sürü şey var. Buraya geldi. Burada ne var? ESP8266 var. Buraya geliyorsun. ESP8266 Node MCU 1.0'ı seçiyorsun. Burada şu an cihaz hazır. Sonra geliyorsun. Port mu görmedi? Buraya tıklıyorsun. Burada mevcut portunu seçiyorsun. OK diyorsun. Her şey 10 numara 5 yıldız. Hazır şu an. Kullanabilirsiniz gençler. Şimdi tamam ben bunu açtım. Ne yapacağım? Arkadaşlar bunun içine alternatifiniz buraya kendiniz programlama yapmanız, yazmanız. Peki bilmiyorum ben çok ciddi bir script kidiyim falan böyle etrafta geziyorsun. Ortalıkta script arıyorsun. Script tarıyorsun. Ne yapacaksın? Hemen buraya giriyorsun. Diyorsun ki bunda kullanacağınız zaman da INO dosyasını kullanıyorsunuz. Arduino IDE'den bastıracaksınız. En sağlamı aslında Arduino IDE üzerinden bastırmaktır. Yani benim şahsi görüşüm bu. Açtı mı? Kodları tek tek
girdi. Bak zaten orada. Hocam niye bu kadar dosya var? Çünkü kurulum için bu kadar dosya lazım. Her şeyin bunları böyle tek tek işledi. Geldi buraya. Önce ne yapıyorsun? Komple etmen lazım. Bunun kontrolünü, ıvırını, zıvırını, hatasını falan var mı sana gösterecek. Bir şey zaten hata varsa burada böyle cayır cayır kırmızı yanar. Bu çalışmaz. Sana hatayı verir. Sonra ESP'ye yükleme kısmını es geçer. Geliyorsunuz buraya, uygulamayı kuruyorsunuz gençler. Oka basıyorsunuz. Hoppala. Zıppırdatıyor. Bunu buraya kuruyor. O esnada ESP üzerinde bir adet mavi ışık yanıp söner. Bu şekilde yazdığını anlayabilirsiniz. Dediğim gibi kodda hata varsa kesinlikle Arduino IDE işlemi devam ettirmez. Peki biz böyle paldır küldür girdik. Ne işe yarar bu ESP8266 derseniz. ESP8266 gençler Espressif Systems diye bunların firması. Bunlar tarafından ESP IDF'nin de yazılımların hepsinin herhalde üretici firması burası. Bu Espressif'in ürettiği çok düşük maliyetli bir Wi-Fi mikro denetleyici. Basit bir çip yani. Hani enerjiye bağlıyorsunuz, çalışıyor. Kablosuz haberleşme yeteneği, access point açma, ondan sonra Wi-Fi bağlantısı sağlamak gibi projelerde de kullanılabiliyor. Akıllı ev sistemlerinde falan kullanılabiliyor. Bu Wi-Fi bağlantısında zaten 802.11 Wi-Fi protokolünü destekliyor. Düşük maliyetli olması da karşımızdaki en iyi şeylerden bir tanesi. Farklı cihazlarla da bunu entegre edebiliyorsunuz işte bu haberleşme protokollerini desteklediği için. Dahili bir mikro denetleyici işte. Yani diğerlerini şey yapabiliyor. Programlanabilmesi çok iyi bir şey. MicroPython, Lua, Arduino IDE bunlar da rahatlıkla programlayabileceğiniz bir şey. Artık geçen birisi isyan etti bana. Biraz aslında Instagram'da mı yazmış? Bir yerde yazmış. ChatGPT'ye yazdırmışsın diye. Evet düzelttiriyorum. ChatGPT ile çok iyi yardımlaşmalarım var. Bu benim için bir sıkıntı değil. Çünkü siz de kullanmalısınız. Yani bir yerde sıkıştığınız zaman başvurabileceğiniz en iyi kaynaklardan bir tanesi şu an ChatGPT. Ben hiçbir zaman karşı değilim. Yazılımcılar çok endişeliler. Yazılımı bitirecek falan diye. Zaten sistem değişecek yani. İçinde bulunduğumuz ekonomik sistem de çöktü. Şu an çökmeyi hissediyoruz yani. Yazılım, donanım, ıvır zıvır, sağlık sektöründen eğitim sektörüne kadar birçok sektörde bu yapay zeka olayı etkileyecek ya. Bunun önüne geçemezsiniz. Bunu yapmanız için, önüne geçmeniz için bir sebep de yok zaten. Bunun önüne geçmeye çalışan GPT'nin kullanımını falan böyle kınayan insanlar geri zekalıdır yani. Anlatabiliyor muyum? Bu geri zekalılıktan başka bir şey değildir. Mevcut teknolojik ortama ayak uydurmanız lazım. Yine yapıcılara laf soktuğum gibi GPT karşıtlarına da birazcık saldırmış oldum. Kendime engel olamıyorum. ESP8266'nın kullanım alanları da bir yandan nesnenin internet projeleri, ev otomasyonu az önce bahsettiğim gibi, sensörler, veri toplama sistemleri, endüstri otomasyon, kablosuz iletişim, veri aktarımı, işte web sunucusu oluşturma, ıvır zıvır bunlarla alakalı bir sürü şeyi yapabilir gençler. Benim en çok kullanmayı istediğim bu cihazı direkt uzaktan kontrolle klima sistemine falan bağlayıp doğrudan bir gün kendi evim olursa yapacağım. Yani bütün evin akıllı sistemini kendim yapmayı hedefliyorum. Bilgisayarı bağlayacağım, işte klima sistemini bağlayacağım, fırına kadar her şeyi bağlayacağım. Bir tek uygulamadan zaten yapıyorlar şu an. Çok ciddi akıllı ev sistemi projeleri var. Bir tek uygulamadan direkt bütün her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. İsterseniz bununla bir web sunucusu da açabiliyorsunuz. Basit bir web sunucusu da. Yani hani kendisine bir tane HTML arayüz yazarsınız. O arayüz üzerinden bunu bir köprü olarak kullanıp belli işlemleri yaptırabilirsiniz. SSID ve password ile girersiniz. Ondan sonra onun bağlantısını kullanarak başka bir cihaz üzerine farklı şeyler yapabilirsiniz. Bu arada bu cihazların çok daha küçükleri, çok daha farklı versiyonları çıktı. Diğer videolarda zaten tanıdığım ESP32'ler falan artık dediğim gibi teknoloji aldı yürüdü. Daha neler göreceğiz kim bilir. Evet gençler, çok hızlı böyle roket gibi bir anlatım oldu. ESP8266'nın da kurulumu, kullanımı, ıvırı zıvırı bu şekilde. O zaman bir dahaki videoya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.